Ekonomist Selçuk Geçer bombayı patlattı, sistem çökecek, dolar kuru patlayacak. O günü işaret etti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yeni bir dolar tahmininde bulundu. O günü işaret ederek sistemin çökeceğini ve dolar kurunun patlayacağını savundu. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından döviz varlığı, 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk lirası kredisi kullanmalarına yasak getirdi. Karar sonrasında dolar kuru 17 lira 36 kuruş seviyelerinden bir anda 16 liraya kadar geriledi. Bu gelişmenin ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu gecikmedi. Yükseliş devam edecek. Ekonomist Selçuk Geçer, tüm para birimlerindeki yükselişin devam edeceğini ve bunun temel nedeninin ise pariteler olduğunu söyledi. Dolar ile euro arasındaki makasın kapanmaya çok yakın olduğunu belirten Geçer, bunda en büyük etkenin Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık faiz artırmasının gündeme gelebileceğinden bahseden Geçer, euro kurunun düşeceğini ve dolar ile eşit noktaya geleceğini belirtti. Dolar yıl sonunda 25 Türk lirası olacak. Selçuk Geçer, 3 haneli enflasyonun çok yakında geleceğinin altını çizerek, enflasyonun %104'lere gideceğini söyledi. Enflasyonun düşmesini beklemeyin diyen Geçer, dolar kısa sürede 17'yi geçer. Yıl sonunda ise 25'i bulur. Anormal süreçte ise Türkiye'de bir kırılma olur ifadelerini kullandı. Dolarda her an bir kırılmanın meydana gelebileceğini, bütün sistemin çökerek kurun tekrar patlayacağını açıkladı. Ben olsam faizi 0 yaparım. Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisinin büyük bir risk altında olduğunu söyleyerek, dövizde %10'luk hareketin doları 18 liraya çıkardığını ve bu sebeple faizlerin artık hiçbir işe yaramadığının altını çizdi. Ben olsam faizi 0 yaparım. %100 yaparlarsa belki o zaman işe yarar, diyen Geçer, Cuma gününün çok kritik olduğunu, kurda ufak tefek çekilmeler olsa dahi bunun çok kısa süreli olacağını belirtti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yıl sonunda dolar kurunun 25 Türk lirası olmasını beklediğini ve kurun artmasıyla bütün sistemin çökerek kurun patlayacağını ifade etti. Editör notu, haberimizde yer alan ifadeler ekonomist Selçuk Geçer'in yorumları doğrultusunda haberleştirilmiştir. Emlak365.com yatırım tavsiyesi vermemektedir. Dolar Zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizin kekeme veya gelire endeksli devlet, iç borçlanma senetleri gibi yan yollara sapmış para politikası araçlarını terk ederek sattığınız bu ürünlerle dövize müdahale edilemeyeceğini sana söyledim. Ferit'e söyledim, biz her hafta bunları yayınlıyoruz biliyorsun ama burada neye dikkat etmemiz lazım biliyor musun Ferit? Kullanılabilir uluslararası rezervler var ya geçen hafta farkındaysan 2 milyar dolardı. Bunun bir kısmı altının değer artışı demiştim. Bu hafta ne olmuş biliyor musun? 10 milyar 350 milyon dolar. 10 milyar 350 milyon dolar. Bunun adına da ben biraz avami tabirle seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Ha dediğimizde kullanacağımız döviz miktarı. 10 milyar 350 milyon dolar. Kardeşim benim farkındaysan 20-12 tarihinde. Döviz kurlara müdahale etmek için rivayetler muhtelif ama 12 milyarla 20 milyar dolar arasında müdahalede bulunduğumuzu Haluk Bürümcekçi, Orgürses gibi isimler ortaya koydular. Zaten bizim ha dediğimizde kullanabileceğimiz miktar 3 milyar dolara düşmüş. Bu parayla müdahale yapamazsınız. Bu parayla müdahale yapamazsınız.
Ne demek biliyor musun? Merkez Bankası mutat ve rutin. Görevlerini bile yerine getiremez demek. 10 milyar 350 milyon dolar bizim Ferit aylık 30 milyar dolar ithalatı olan bir ülkede Merkez Bankası'nın kullanılabilir net rezervleri 10 milyar 350 milyon dolarsa. Ne hazinenin Merkez Bankası'na ne kamu bankaların bu kurlara müdahale şansı yoktur. Şimdi herkes diyecek ki bana yahu 174 milyar dolarlık brüt rezervler varmış. Bu ne oluyor? Ferit o brüt rezervler dediğimizin sadece döviz kısmı olan 61 milyar dolar. 41 milyar doları altın. Bunlar Merkez Bankası'nın değil, kimse yanlış anlamasın. O 61 milyar dolarlık döviz rezervlerinin içinde 23. 5 milyar dolar hiçbir işe yaramayan, döviz sayılmayan ulusal paralardan Katar'dan bilmem. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuzey, Güney Kore'den alınan ulusal paralar var. O 23 milyar doları da çıkın oradan. Bak 61'den 23,5 çıkın. 77. milyar SDR dikte IMF'in tahsisatı var. O da orada gözüküyor. Yani ortada para yok, tahsisat var. IMF tahsis etmiş ki, çok bunu alırsanız sıkışırsanız sizin rezervlerine 10. 1 milyar dolarlık yardım edeceğim. Bilançoda gözüküyor. 61'i sayıyorum Ferit. Özetle söylüyorum, net rezervlerimiz 10. 3 milyar dolar. Kullanabileceğimiz, rezervlerimiz ise yani swaplar, borçlar, yükümlülükler çıktıktan sonra, rezervlerimiz ise bu hafta 53 milyar dolara çıktı. 53 milyar dolar. Merkez Bankası'nın toplam yükümlülükleri de o tabloda herkes görüyor. Tam olarak 155. 7 milyar dolar. Merkez Bankası'nın toplam yükümlülükler. Şimdi bu durumda. Sizin kekeme veya gelire endeksli devlet, iç borçlanma senetleri gibi yan yollara sapmış para politikası araçlarını terk ederek sattığınız bu ürünlerle dövize müdahale edilemeyeceğinin. Sana söyledim, Ferit söyledim. Bunlara geri döneceğiz. Şu da önemli bir soru. Çünkü çok soru geliyor. Peki ne oldu da şu anda dolar artıyor? Şimdi herkes bunu soruyor. Ben şöyle bir çıkmadı daha fare doğdu. Daha fare doğurdu. Bir daha fare doğurdu. Ben şimdi yorumla karışık bir soru sorayım, Ruby abi o cevaplasın. Değerli izleyiciler, çünkü beklenti şuydu. İnsanlar neden korumalı? Mevduattan çıktıktan sonra yani Türk lirası falan dönsün. Herkes ne bekler? Daha yüksek birinci süper bono beklentisi mesela. Enflasyona endeksli bir ürün dedi ya bak anne batı. Herkes onu bekliyordu. Şu anda yatırımcı da yani. Enflasyona endeksli. Enflasyon şu an kaç? 73,3, 73,3'ün üzerinde yani vatandaşın kar etmesi için. Kar etmesi için ne lazım? 80-90 %100 ya da %100 üstü bir faiz veren bir bono mevduat. Bunlar eğer çıksaydı, evet, doğru dolar düşerdi an itibariyle. Ama ya gerçi? Ya gerçekten benim de aklım almıyor. Bu bir psikolojik bir mesaj vermeye çalıştığı büyük ihtimalle bakanlık. Müdahale etmek için ama doğal doğurdu. Daha fare doğru. Bunu yutmadı. Piyasalar ve anlık tepki verdi. Büyük ihtimalle dövize talep yeniden artmış. Artmış olma ihtimali yüksek bu anlamda. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yüksek faiz oranlı bir mevduat bir bono vermediğin anda çünkü beklenti o bunların hepsi. Bunların hiçbirisi araç değil aslında.
İyi değil ama anı kurtarmak için diyorum. Politika anlamında bunlar ürün olabilir ama bunlar para politikasının klasik araçları değil ve bunlar yan yollara sapma demek. Bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar zaman kazanma, bunlar günü kurtarma ürünleri. Güne abiye o zaman şunu anlayabilir miyiz? Eğer böyle geliri endeksi falan filan deyip bir ürün çıkarttığınız göre hükümet ya aslında yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından da biraz maalesef kötü bir durum ama. Robin abi galiba bizim barut bitti. Abim sana barutun bittiğini eğer buysa şu anda dövize spot 3'ü verir misin? Dolar Zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ünlü